Çok heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktık. Peki dizimizin yeni bölümünde bizleri hangi gelişmeler bekliyor? Zeynep, bebeği Mehdi'ye vermemek için neler planlayacak? Zeynep ile Barış'ın mutlu bir evlilikleri olacak mı? Zeynep ile Nermin'in hayatı tehlikede mi? Özlem, Zeynep ile Barış'ın birlikteliğini bozacak mı? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle dizimizin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in mutlu olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde önümüzdeki bölümlerde Ekrem davası tamamen çözülecek. Ekrem yaptıklarının cezasını çekecek. Zeynep ve Nermin Mehdi sayesinde Ekrem'den kurtulacak. Ama Zeynep'i daha büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü Mehdi Zeynep'e karşı yeniden umutlanacak. Mehdi asla Zeynep'in peşini bırakmayacak ve Zeynep'i gizliden takip ettirecek. Mehdi'nin düşmanları ise günden güne artacak. Çünkü Cengiz Mehdi'nin sevdiklerini yok etmek isteyecek. Yani Cengiz'in tüm düşmanları Mehdi'nin de düşmanı olacak. Eğer Zeynep de Mehdi'nin yanında durmaya devam ederse o da hayatını kaybedecek. Veysi hem Mehdi'yi hem de Zeynep'i öldürecek. Barış ise Zeynep'in tavırlarından dolayı çok öfkelenecek. Barış da Zeynep'i çok sevdiği için bu olanlara göz yumacak. Ama Barış'ın da sabrı taştığı için sonunda kendisine engel olamayacak. Zeynep de kendisini büyük bir kararsızlık içerisinde bulacak. Zeynep'in özgüveni artık yükselmiş durumda ve kararlarını verirken yaptıklarına kimsenin karışmasını istemiyor. Önümüzdeki bölümlerde dizimizin hikayesi yeniden yazılacak. Zeynep ve Mehdi'nin yolları yeniden ortak noktada buluşacak. Ancak ne Barış ne de Nermin Mehdi'nin Zeynep'e yaklaşmasını kabul etmeyecek. Mehdi Cengiz'in tehlikeli işlerinin içine girdikçe olayların çok farklı şekilde olduğunu anladı. Ama artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Gün geçtikçe Mehdi'nin işleri karma karışık bir hal alacak. Mehdi bebeğinin annesinin Zeynep olmasını isteyecek. Zeynep ise kötü bir çocukluk yaşadığı için vicdanının sesini dinleyecek ve Mehdi'nin bu teklifini kabul edecek. Zeynep bu suçluluk duygusundan kurtulmazsa bu onun sonu olacak. Barış ise Mehdi'den kurtulmak için onu hapse attırmaya çalışacak. Zeynep ise aklındaki sorularla kendisini büyük bir belirsizliğin içinde bulacak. Barış'ın gerçekten değişip değişmediğini anlamaya çalışacak. Barış'ın farklı bir karakterinin daha olduğunun ilk defa farkına varacak. Zeynep, Sakin'in kendisini bıraktığı zamanları hatırlayıp bebeğe yardımcı olmak isteyecek. Bu yüzden bebeği Mehdi'den almak için çok çabalayacak. Fakat Zeynep'in bütün çabaları sonuçsuz kalacakmış gibi gözüküyor. Çünkü Mehdi sonunda ölüm de olsa kızımı vermem diye söylemişti. Zeynep bütün bu sorunlarla mücadele etmeye çalışırken Barış ile olan ilişkileri de kötü etkilenecek tabii ki. Barış'ın ablasına karşı Zeynep'i korumaya çalışsa da Zeynep'in halen Mehdi'nin bebeğine gösterdiği ilgiden rahatsız olacak. Bir an önce evlilik hazırlıklarını başlatıp Mehdi ile bebeğinin aralarına girmemesini isteyecek. Kendi hayatlarını planlamaya başlayıp Ali Rıza Bey'in söylediği isteme olayını gerçekleştirecekler. Evdekiler Özlem'in suçlamalarına karşı çıksalar da Özlem aslında haklı olarak Zeynep'in tehlikeli yolundan kardeşini korumak istiyor. Fakat sergilemiş olduğu davranış biçimi onun yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Özlem, Barış ve Zeynep'in ilişkisini uzaktan takip edip kardeşine sahip çıkmaya devam edecek. Umarız Özlem'in söyledikleri doğru çıkmaz. Eğer öyle bir şey olursa geri dönüp onu dinlemedikleri için Ali Rıza Bey'i ve kardeşlerini suçlayacak. Nermin'in maddi durumu düzeldiği için Zeynep'i himayesi altına alacak. Sakine de Zeynep'in Nermin'i seçmesini asla kabul etmeyecek. Bu yüzden Sakine her zamanki kararlılığını devam ettirecek. Sakine bu yolda Nermin Hanım'a çok büyük bir savaş başlatacak.
Nermin Hanım dikkatli olmazsa bunun sonucu ağır olabilir. Çünkü Sakine sinir krizleri geçirip Nermin'e bir zarar verebilir. Bu nedenle Nermin Hanım hayatını kaybedebilir. Sakine zarar veremediğini anladığı için yine duygu sömürüsü yapacak. Yani Sakine Zeynep'i yine bir seçim yapmaya zorlayacak. Zeynep suçluluk duygusundan dolayı iki annesinin de yanında kalmasını isteyecek. Nermin de artık Zeynep'in bu tavırlarına dayanamaz hale gelecek. Bunun sonucunda Nermin Zeynep'i terk edecek. Zeynep de çok pişman olacak. Peki sizce Zeynep bebeği almayı başarabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Zeynep sürekli birilerinin bir şey olarak anılmaktan ve etiketlenmekten oldukça yoruldu. Artık hayatıyla ilgili kararlarını kimsenin etkilemesine ve izin vermesini sergilemeyecek. Zeynep böyle yapmaya devam ederse herkesin hayatını zor bir duruma sokacak. Sonunda Zeynep yine yalnız kalan kişi olacak. Barış ve Zeynep Mehdi'den gelecek tehlikelerden korksalar da aşklarını yaşamaya devam edecekler. Onları ayırmak isteyenlere rağmen Zeynep de Barış da çok mutlu. Barış, Mehdi'nin Zeynep için halen bir tehdit olduğunu düşünüp onun için endişelenmeye devam edecek. Mehdi ise Zeynep'i ne dilinden ne de kalbinden söküp atamıyor. Zeynep Mehdi'ye kendinden uzak durmasını ve bu duruma bir artık son vermesi gerektiğini de söyleyecek. Mehdi Barış'a karşı büyük bir yarış içerisinde olacak. Çünkü Mehdi Barış'ın Zeynep'i kendisinden aldığını düşünmekte. Hatta Barış yüzünden Zeynep'i kaybettiğini sanıyor. Halbuki Mehdi Zeynep'e kaba davrandığı için onu kaybetti ve Zeynep'i kendi elleri ile Barış'a teslim etmiş oldu. Bu yüzden Mehdi hem kendisinin hem de Zeynep'in geleceğini mahvetti. Barış'ın ablası Özlem bu evliliğe onay vermediği için evden ayrılmak zorunda kaldı ve çocuklarının yanına geri döndü. Özlem'in tekrar döneceği düşünülse de bir daha asla geri dönmeyecek. Çünkü Özlem diziden senaryo yüzünden ayrıldı. Öte yandan Zeynep'in hayatı zorluklarla sınanmaya devam ederken Mehdi ile Barış arasındaki büyük gerilimi de göreceğiz. Nuh'u dinlemeyen Mehdi'nin aslında yanlış yolda olduğu sonraki bölümlerde ortaya çıkacak. Çünkü Mehdi babasının katilinin Cengiz olduğunu öğrenecek. Bundan sonra Mehdi'nin zengin hayatı da sona erecek. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da en son gelen videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.